Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu kürk yakalı yeleğin yapımını anlatacağım. Yeleğimiz 3 parçadan oluşuyor. Hatta yakayı da sonradan ilmek alarak yapıyoruz. 4 parçadan oluşuyor. Yeleğimiz aslında çok basit arkadaşlar. Sadece haroşa örgülerden oluşturacağız. Ön parçaları öreceğiz. Sonra arka parçayı öreceğiz. Daha sonrasında yaka için ilmek çıkartıp yakamızı öreceğiz. Evet, yeleğimizin boyutu 1-1,5 hatta 2 yaşa kadar bile olabilecek bir boyutta oldu arkadaşlar. Sözü çok fazla uzatmadan buyurun hep beraber yeleğimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben 3 numaralı şişime toplamda 36 ilmeğimi attım. Kullandığım ip bu şekilde böyle 200 gramlık bir ip ve hafiften ince, yani bebe iplerinden normalde kullandığım 100 gram 250 metrelik iplerden bir tık ince. Normalde o 250 metrelik ipleri 3,5 numarayla örüyordum. Şimdi bu bir tık ince olduğu için 3 numaralı şiş kullanacağım. Size dediğim gibi 250 metreden daha fazla olması gerekiyor bir yumak ipin. İnceliğini o şekilde ayarlayabilirsiniz. Zaten ben sizlere ölçü olarak da vereceğim. Ona göre ölçüyle de ayarlayabilirsiniz. Şiş ya da ipinizin inceliği, kalınlığını ayarlayamazsanız santim olarak ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi ben 36 ilmeğimi attım ve haroşa olarak öreceğim. Evet, ben haroşaları düz ilmeklerden oluşturuyorum. O yüzden bütün ilmeklerimi bu sırada düz örgü olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde düz örgülerle haroşamı oluşturacağım. Burada arkadaşlar videoda anlamadığınız yerler olursa, sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum kısmına yazarsınız. Oradan sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Evet. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Evet, son ilmeğimizi de ördüm ve çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada geri dönüşlerle öreceğiz. Paspas tekniğiyle. Şimdi ilk 12 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 ve 12. Şimdi bu şekilde dönüyorum. Evet, ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve tekrardan bu 12 ilmeği örüyorum. Evet, yeleğimiz haroşalardan oluşuyor biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar ördüm, yine döndüm. Bakın burada bir hemen ne oldu? Yükselme oldu. Şimdi 12 ilmeğimizi örüyoruz ve burada geri kalan ilmeklerden 2 tane ekleyeceğiz bu 12 ilmeğimize.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın burada ayrım yeri belli oluyor zaten. Buradan 2 ilmek daha ekliyoruz. 1 ve 2. Tekrar geri dönüyoruz. Evet. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmekleri örüyoruz. 14 ilmeğim oldu şu anda. Evet. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi bakın yükseltimiz daha da büyümeye başladı. Şimdi yine bu sefer 14 ilmeğim olmuştu. 14 ilmeğimi örüyorum. Her sırada bu taraftaki ilmeklerimiz ikişer ikişer artacak. Evet, şimdi 14 ilmeğimi ördüm. Bakın ayrım yeri belli zaten. 2 ilmek daha alıyorum bu taraftan. 16 ilmeğe çıkıyor. 16 ilmek oluyor bu taraftaki. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini örerek devam ediyorum. Evet, aslında yeleğimizin bu alt uç kısmı bu şekilde oluşacak. Her sırada ikişer ilmek ekleye ekleye sıra sonuna kadar, yani bütün ilmeklerimi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu tarafta 16 ilmeğim oldu. Şimdi bu ön sırada 2 ilmek daha ekleyeceğim buna. Sonra dönüş yapacağım. Sonra yine ön sıraya geldiğimde 2 ilmek daha. Sonra dönüş yapacağım. Ön sırada yine 2 ilmek daha. Buradaki ilmekler bitene kadar hep bu şekilde ikişer ikişer ilmek ekleyerek sıra sonundaki bütün ilmekleri bu tarafa eklemiş olacağız. Bu şekilde ikişer ikişer ilmekler eklediğimizde bittikten sonra, bütün ilmekleri ekledikten sonra 35 sıra boyunca haroşa öreceğiz arkadaşlar. Artırma veya eksiltme yapmayacağız. Dediğim gibi her ön sırada bu 2 ilmeği bu tarafa ekleye ekleye bu ilmeklerimiz buradan bitecek. Bittikten sonra toplam 35 sıra boyunca düz bir şekilde haroşa öreceğiz. Artırma veya eksiltme yapmadan. Şimdi ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben toplamda 35 sıra haroşamı ördüm. Bu şu kenardan itibaren sayıyoruz. Bu aşağıyı saymıyoruz. Şimdi size ben ölçülerini de vereceğim. Toplamda bu taraf, şöyle düzelteyim, 15 santim arkadaşlar. Şuranın ölçüsünü de vereyim. Burası da 18 santim oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bu örgümüzün ben diğer ön parçasını ördüm. Şu şekilde göstereyim. Başlangıçları aynı. Yine 36 ilmekle başlıyorum. Yine aynı sayılarda örüp geri dönüşler yapıyorum. Sonrasında koltuk altı kesimine kadar yine 35 sıra haroşamı örüyorum. Aynısını yine burada da yaptım ben. Dönüşlerimi işte sizle beraber yapmıştık zaten. Sonrasında 35 sıra haroşa olana kadar ördüm. Yalnız şöyle, ben normalde biliyorsunuz ki alt taraftaki ipim sol tarafta olduğu zaman benim örgümün ön yüzü oluyordu. Fakat bu parçamızın şu şekilde çevirip
arka tarafını kullanacağım. Aslında yani çok bir farklılık yok. Yani hiç, aslında neredeyse hiçbir farklılık yok. Ama ben o tarafı ön olarak tercih ediyorum. Bakın şu şekilde hiçbir farklılık yok. Şimdi burada nasıl yapacağız? Ben bu parçayı örerken örgümüzün son tarafında kesimimi yaptım. Koltuk altı kesimimi. Boyun kısmında baş taraftan hemen kesiyorum. Şimdi bu ördüğümüz tarafta da arkadaşlar hemen örgümüzün başında kesimini yapacağız. Sonrasında devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Şimdi bu parçayı kenara kaldırıyorum. 35 sıramı ben örmüştüm. Şimdi şu da var. Bu koltuk altı kesimini yaptığım sırada şu şekilde çizgi oluşmasını istediğim için ben arka taraftan ters örgüm var ve Selanik örgü yapar şeklinde alta batarak örüyorum bu düz örgüyü. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi buradan burası bizim boyun kısmı olacak tarafımız. O yüzden şimdi orada bir işlemimiz olmadığı için ben örgüme başladım. Yine haraşo örgülerle örüyorum. Arkadaşlar, anlamadığınız ya da sormak istediğiniz yerler olursa yorum kısmına yazarsanız hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Aslında videolarımı da detaylı anlatmaya çalışıyorum ama tabii bazı atladığım noktalar da oluyorsa işte sormak istediğiniz şekilde bana yorum kısmından yazabilirsiniz ya da birkaç ilmek Instagram sayfamdan da bana ulaşıp sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Evet, şimdi sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar örüyorum. 2 4 bir tane daha örüyorum. Şimdi burada gerçi örgümüzün arka yüzünde olduğumuz için bu dördüncü ilmekte normalde bizim işlem yapacağımız ilmek, ama bunu yine düz olarak örüyorum. Bu dördüncü ilmeğimizi ne yapacağız? Örgümüzün ön yüzünde ters örgü olarak yapacağız. Oraya işlem yapacağız çünkü. Evet, şimdi burada hem eksiltme yapacağız hem de dediğim gibi ters örgümüzü öreceğiz. 1 2 3 ilmek örüyorum. Dördüncü ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet. Şimdi bu ters örgümü ördükten sonra 2 ilmeğimi bir alıyorum ve bir tane eksiltme yapmış oluyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Böylelikle kol altı kesimimizin ilk ilmeğini kesmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan örgüme devam ediyorum. Toplamda koltuk altında 6 ilmek eksilteceğiz. Her ön sırada bir eksilterek toplamda 6 ilmeğimizi eksilteceğiz. Evet. Sıra sonuna kadar haroşamı ördüm ve dönüyorum. Tekrar başladım. Burası örgümün arka yüzü. Eksiltmelerimizi hep ön yüzde yapacağız. Evet, haroşalarla örgüme devam ediyorum. Şimdi arka yüzde dediğim gibi eksiltme yapmayacağız. Eksiltmelerimizi hep ön yüzde yapacağız. Evet, şimdi bakın burada eksiltme yapmış olduğumuz ilmek düz olarak ördüm ve ön tarafta ters ilmek olarak ördüğüm
ilmeğe geldim. Bakın arka tarafta düz örgü oluştu zaten. Şimdi normalde düz örgülerimizi ilmeğimizin içine batarak örüyorum. Ama burada dediğim gibi Selanik örgüsü yapar gibi yapacağımız için ne yapıyoruz? Buraya değil de bir alttaki ilmeğe batıyorum. Bakın bir alttaki deliğe batıyorum. Oradan ilmek çıkartıyorum. Evet, düz örgümüzü yaparken bu şekilde yapıyoruz. Orada belirgin bir çizgi oluşmasını istediğim için, ön tarafta belirgin bir çizgi oluşmasını istediğim için o şekilde örgümüzü örüyoruz. Evet, tekrardan döndük. Ön yüzümüzdeyiz. 1, 2 ve 3 ilmeğimi ördüm. 4. ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Ve ters örgümden hemen sonra bir ilmek eksiltiyorum. Evet, 2 ilmeğimi eksiltmiş oldum. Şimdi ben sıra sonuna kadar öreyim. Hatta arka tarafı da örüp buradaki yine düz işlemi nasıl yaptığımı tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, arka sıradayım ve yine düz ilmeğimin olduğu yere geldim. Bakın buradan değil, hemen altındaki delikten batıyorum ve ipimi çekiyorum. Evet, 3 tane ilmeğimi haroşa örüp bitiriyorum. Evet, tekrar dönüyorum. Şimdi bunu biraz ördükçe daha çok kendisini belli edecek. Daha örgünün çok bu çizginin hemen henüz başında olduğumuz için çok görünmeyebilir. Evet, ilk ilmeğimi aldım. 1, 2 ve 3 ilmek ördüm. Dördüncüsünü ters olarak örüyorum. Ve hemen bir ilmek daha eksiltiyorum. Toplamda 3 ilmek eksiltmiş oluyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaparak toplamda 6 ilmek eksiltiyoruz. 6 ilmek eksilttikten sonra bir müddet eksiltme yapmadan öreceğiz. 10 sıra boyunca hiçbir eksiltme yapmadan öreceğiz. Sonrasında yaka kesimini yapacağız. Şimdi ben şu örmüş olduğum parçayı da şöyle bir daha üstten anlatayım. Burada bu ördüğümüz tarafta hemen örgümüzün başında koltuk altına kesimini yaparken burada da sonunda yapacağız. Bütün ilmeklerimizi öreceğiz. 6 ilmek kaldığında 2 ilmeği bir alıp eksiltmemizi yapacağız. 4 ilmeğimiz kalacak. O 4 ilmeğin bir tanesini ters ilmek yapıp 3 ilmeğini haroşa örüp bitireceğiz. Evet, tekrar söyleyeyim. Örgümüzün başından geliyoruz. 6 ilmek kaldığında 2 ilmeğini eksiltiyorum. Sonraki ilmeğini ters örüyorum ve 3 ilmeğim kalıyor. 3 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde yine bu düz yerlerini az önce gösterdiğim teknikle yapıyorum. Bakın bu şekilde çizgi olarak yukarıya doğru şerit halinde çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, ben 6 tane kol kesimimi yapacağım. 6 kol kesimi yaptıktan sonra 10 sıra haroşamı öreceğim. Eksiltme yapmadan. Sonrasında bu taraftaki eksiltmelerimizi birlikte yapacağız. Şimdi ben örüp tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, koltuk altı kesiminden sonra 10 sıra haroşamı ördüm. Şimdi artık boyun kısmındaki eksiltmelere başlayacağız. Boyun kısmındaki eksiltmeleri yaparken arkadaşlar eksiltmelerimizi örgümüzün arka yüzünden yapacağız. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine aynı şekilde örgümüze devam ediyoruz. Evet. Yine koltuk altında bakın şu şekilde çizgimiz devam ediyor. O artık örgümüzün sonuna kadar o şekilde gidecek. Evet, haroşa örgülerimi örüyorum. Evet, şu anda şişimde toplamda 30 ilmeğim var. 6 ilmek kol altında kesmiştik. Şimdi
sıramı tamamladım ve dönüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk olarak toplamda 6 ilmek keseceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi aldım, ördüm, üzerinden geçirdim. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, şöyle takayım. Evet, 6 tane ilmeğimizi bu şekilde kestik. Ve örgümüze devam ediyoruz. Şu anda 24 ilmeğimiz kaldı. Evet, bu sırayı tamamlayayım. Yine ön sırayı da örüp geleceğim. Yine eksiltmelerimizi beraber yapalım. Evet, yine örgümün arka yüzüne geldim. Yine eksiltmelerimizi yapacağız. Bu sefer 4 ilmek eksilteceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi aldım. İkincisini ördüm ve üzerinden geçiriyorum. 1 2 3 ve 4. Evet. 4 ilmeğimi daha eksiltmiş oldum. Devam ediyorum. Şimdi bakın şu şekilde. İlk bir 6 ilmeğimizi eksilttik. Sonra 4 ilmeğimizi eksilttik. Şimdi de arkadaşlar örgümüzü tamamlayacağız. Arka yüzünden eksiltmelerimizi yapıyoruz biliyorsunuz. Arka yüzü tamamlayacağız. Ön yüzümüzü öreceğiz ve yine arka yüzüne geldiğimizde bu sefer 2 ilmek eksiltme yapacağız. Devam edip öreceğiz. Sonra tekrar ön yüzü de örüp arkaya geldiğimizde bu sefer 1 ilmek eksilteceğiz. Yani 6, 4, 2 ve 1 şeklinde eksilterek boyun kısmındaki eksiltmelerimizi tamamlamış olacağız. Şişimizde toplamda eksiltmelerden sonra 17 ilmeğimiz kalacak. 17 ilmekten sonra arkadaşlar bir miktar daha öreceğiz ve örgümüzü bitireceğiz. Ne kadar öreceğiz derseniz toplamda şu burada kol altı kesimine başladığımız yerden itibaren saydığımızda toplamda 29 sıra haroşa olacak. 29 haroşa sırasından sonra ön bedenimizi tamamen bitireceğiz. Sonrasında arka bedene birlikte başlayacağız. Ben örgümü tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi tamamladım. Şöyle küçük küçük ölçülerini de paylaşayım sizlerle. Yaka kesiminden sonra toplamda 4,5 santim falan örmüşüz arkadaşlar, bakın 4,5 santim. Toplamda kol altı kesimlerine başladığımız yerden itibaren 13 santim örmüşüz. Yeleğimizin şöyle ön bedeni kenar kısmından itibaren 27 santim. Şu ön kısmını da sizlere vereyim. Burası da 25 santim arkadaşlar. Şöyle enini de ölçelim. Toplam 14 santim elimizde. Şimdi artık ön parçalar bittiğine göre kenara alabiliriz. Arka beden içinde ben toplamda 70 ilmek attım arkadaşlar. 70 ilmeğin 24, 22 ve 24 olarak ayırdım. Şimdi bunları yine aynı şekilde ön bedenlerdeki alt kısımda yaptığımız gibi geri dönüş yaparak hep öreceğiz. Yine haroşa olarak başlıyoruz. 24 ilmeğimi ayırmıştım. Örüyorum.
70 ilmeğimi attıktan sonra arkadaşlar bir sıra haroşa ördüm ben. Bilginiz olsun. Evet. Kenarlar için 24 ilmeğimiz ayırmıştık. 24 ilmeğimi ördüm. Şimdi orta için ayırdığımız 22 ilmeğe geçiyorum. 22 ilmeğimi de bu şekilde yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi artık dönüşlere başlayacağız. Evet. Haroşa olarak örgümü örmeye devam ediyorum. Orta kısım için ayırmış olduğumuz 22 ilmeği bu şekilde örerek tamamladım. Evet, şimdi bakın ayrıcımın olduğu yere kadar ördüm. Bu tarafta 24 ilmeğim var. Şimdi ayrıcımı çıkartıyorum artık ve örgümü çeviriyorum. Evet, örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve tekrardan 22 ilmeğimi örüyorum. Burada ekleme yapmadım. İlk dönüşümü yaptım. Şimdi bu diğer taraftan eklemelerimize başlayacağız. Evet. Ayrıcıma kadar yine örgümü tamamladım. Şimdi buradan bu ilmek tutucumu çıkartıyorum ve 2 tane ilmeğimi ekliyorum. 1 ve 2. Dönüyorum. Ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta ilmeklerim 24 oldu. 24 ilmeğimi örüyorum. Evet. Şu anda sağ tarafta 22 ilmeğim kaldı. Ortada 24 ilmeğim oldu. Şimdi bu diğer taraftan da 2 ilmeğimi orta ilmeklerime dahil edeceğim. Evet. Bakın ayrım yerime geldim. Evet, 2 tane ilmeğimi bu tarafa dahil ediyorum. Orta ilmeklerime ve dönüyorum. Toplamda şimdi ortada 26 ilmeğim oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde alt tarafını yine döne döne öreceğiz ta ki sağda ve sol tarafta ilmeklerimiz kalmayana kadar ikişer ikişer hem sağda hem solda orta ilmekleri ekleye örgümüze devam edeceğiz. Eklememizi tamamladıktan sonra 35 sıra yine ön bedenlerde yaptığımız gibi 35 sıra düz bir şekilde haroşamızı öreceğiz. 35 sıra haroşamızı ördükten sonra yine kol altı kesimlerine başlayacağız. Kol altlarında yine 6'şar ilmek, 6 tane sağ tarafta, 6 tane sol tarafta olmak üzere toplamda 12 ilmek eksilteceğim. Kol altı eksiltmelerinden sonra arkadaşlar, kol altı eksiltmelerini bir daha göstermek istemiyorum. Aynı şeyin devamı gibi oluyor. Hani lüzumsuz geliyor bana açıkçası aynı şeyi dönüp dönüp göstermek.
O yüzden az önce ön bedende yapmış olduğum şekilde eksiltmelerini yapacağız kol altında. Daha sonrasında yine bu kol kenarlarındaki o şerit çizgiyi koymayı unutmayalım. O şerit çizgiyi örgümüzün sonuna kadar öreceğiz. Ön bedenin kol altı kesimlerinden sonra ön bedenin boyutuna gelene kadar eksiltme yapmadan örgümüze devam edip kesimini, boyunu tamamladıktan sonra kesimini yapacağız. Arka bedenimizde çok fazla bir ayrıntı yok. Sadece bu alt kısımda sayılar önemliydi. Onları işte sizlerle paylaştım. Nasıl yaptığımı gösterdim. Şimdi geri kalan kısımlarını bakın. Buradan 2 ilmek ekliyorum ve tekrar dönüyorum. Şimdi dediğim gibi bu geri kalan kısımlarını da ben tamamlayacağım. Geleceğim. Daha sonra yine hep birlikte yeleğimizi örmeye yaka kısmından devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben yeleğimin arka bedenini de tamamladım. Boyutum ön bedenlerle aynı oldu sayı olarak saydığımızda. Şimdi artık yeleğimizin bu omuz dikişlerini yapacağız. Şöyle bakın, iç kısımları düz kısımları iç tarafa gelecek şekilde, bakın arka bedenimiz bu şekilde böyle yerleştiriyoruz. Aynı şekilde bu tarafı da böyle düz kısımları iç tarafa gelecek şekilde yerleştireceğiz ve dikişlerimize bu omuzlardan başlayacağız. Şimdi arkadaşlar sadece bu omuz kısımlarının dikişini yapacağız. Yan dikişlerini sonradan yapacağız. Şöyle biraz yakınlaştırıp netleştireyim. Evet, öncelikle ilk önce şu köşeleri bir sabitliyorum. Evet, zaten iplerimi biraz uzunca bırakmıştım bitiş yaparken. Şöyle bakın, kenarlarda bu şekilde ilmeklerim var. Bu ilmeklerin içinden geçerek dikişimi yapacağım. Şöyle. Evet, bu şekilde. Şimdi bakın, tekrar gösteriyorum. Buradaki ilmeğim içinden geçtim ve karşıdaki ilmeğimin içinden geçiyorum. Şu diğer ipi de aradan yürütelim. Evet, bakın. Buradaki ilmeğin içinden geçiyorum ve karşıdaki ilmeğin içinden geçiyorum. Buradaki ilmeğin içinden ve karşıdaki ilmeğin içinden geçiyorum. Bu diğer ipi de arada götürüyorum ki bir daha içinden yürütmekle uğraşmayalım. Bu şekilde ipimi götürüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi dikişimizi bu şekilde yapacağız. Ben dikişimi tamamlayayım. Sonra geleceğim, birlikte yaka kısımlarını, yaka kısmı için ilmeklerimizi alalım. Şimdi ben burayı dikeyim. Diğer omuzunu da dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben dikişlerimi yaptım. Bakın, çok düzgün, düzenli bir dikiş yapmış olduk böylelikle. Şimdi yakamızı öreceğiz. Kullandığım ip kartopu ana kuzusu ipi arkadaşlar. 100 gramı 100 metre uzunluğunda. Renk numarası da K232. Böyle somon rengi bir ip tercih ettim. Şimdi ipimizi açalım. Şöyle bir miktar çıkartayım. Şimdi arkadaşlar, bu ipimiz haliyle biraz kalınca bir ip. O yüzden 4 numaralı şiş kullanacağım ben. Öncelikle bakın, şu yaka kısmının köşesinden ipimi geçireceğim
ve bir tığ kullanacağım. Tığ yardımıyla. Tığ yardımıyla daha kolay olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi ipimizi geçirip ilk önce bir buraya sabitliyorum. Sonrasında bakın şöyle kenarlarda hep ilmekler var. Bu ilmeklerden sırasıyla ilmek çıkartacağım. Evet, çıkardım. Şişime taktım. Hemen yanındakinden çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Evet. Bu şekilde her ilmeğin içinden ilmek çıkartarak diğer yakaya kadar yapacağım bu işlemi. Evet. Şu hizadan sonra arka bedenden bakın hep ilmeklerim var. Onların içerisinden ilmek çıkartarak bakın buralarda da hep ilmeklerim var. Ta ki bu köşeye kadar ilmeklerimi çıkartacağım. Sonrasında geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplamda şişime 76 ilmek aldım. Ve şu detayı söylemeyi unuttum galiba arkadaşlar. İlmeklerimi ters yönden aldım. Yani iç tarafı kendime doğru çevirdim. Bu şekilde ilmeklerimi aldım. Çünkü yaka olacak ters katlanacağı için. Yani iç tarafı bana doğru baktı. O şekilde ilmeklerimi aldım. Şimdi bakın çeviriyorum. Düz yönündeyim. Şimdi arkadaşlar bu ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Bir miktar öreceğiz. Sonrasında yakanı uç kısmı için daha düzgün durması için birkaç eksiltme yapacağız. Evet, şimdi haroşa olarak bu ilmeklerimizi öreceğiz. Şöyle söyleyeyim, bu ip örmek biraz zordur. İlmeğinizi kaçırmamanız lazım. Kaçırdığınız takdirde fark edemeyebilirsiniz. Ondan sonra sıralar sayılmaz. Bu iple ben daha öncesi işte bebek battaniyesi ördüm. Yelek, hırka anlatımları falan da yaptım. Kanalımda var. Bu ip yapısı gereği çok görünmüyor. Biraz sıkı olduğu için yani sıraları da sayamazsınız. O yüzden bunu biraz böyle nasıl desem rastgelesine yapacağız. Yani ben size yani sıra sayısı değil de santim olarak uzunluğunu vereceğim. O şekilde ayarlayacağız. Bu şekilde birkaç sıra birkaç dönüş haroşa olarak örelim. Gelelim ondan sonra beraber bu yakanın uç kısımları için birkaç eksiltmeyi beraberce yapalım sizlerle. Şimdi ilmeklerimi örüp bir miktar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bir miktar ördüm. Şöyle hemen santimini de vereyim. 4,5 santim kadar örmüşüm şu anda. Şimdi birkaç eksiltme yapacağız. Şu yaka kısmının şöyle hafif oval olması için, böyle dik olduğu zaman ucu çok sivri durmasın. Hani çok hoş bir görüntü olmaz. O yüzden birkaç eksiltme yapacağız şimdi. Evet, şimdi ilk ilmeğimi alıyorum. İkincisini örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiyorum. Bir örüyorum, arkadakini üzerinden geçiriyorum. 2 ve 3. Evet, burada 3 ilmek eksilttim ve devam ediyorum. Bakın.
sıra sonuna kadar. Bu kısımları demiştim ama yine söyleyeyim, haroşa olarak örüyoruz arkadaşlar. Önde düz, arkada da düz. Bakın hiç ördüğümüz sıralar belli olmuyor, sıra sayısı. O yüzden bu iple çalışacağınız zaman santim olarak çalışacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi daha öncesinde ben yine ana kuzusu ipinden bebe battaniyesi yaptım, hırka yaptım, yelek yaptım, patik yaptım. O videoları da izleyebilirsiniz. O ipin duruşu, dokunuşu çok hoş. Bebeklere de çok yakışıyor. Tavsiye ederim yani bu ipi. Sadece birazcık örmesi zor. Onu da dediğim gibi santim olarak hesaplarsanız hiçbir sıkıntı olmaz yine de. Evet, örgümüzü haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi ilk sırada 3 ilmek eksiltmiştik. Yine burada da 3 ilmek eksilteceğiz. Evet, yalnız bu taraftaki eksiltmeyi arka tarafa geçtiğimizde yapacağız. Evet, sıra sonuna kadar haroşa örgümü ördüm. Evet. Şimdi çeviriyorum. Burada da yine aynı şekilde 3 ilmeğimi eksilteceğim. İlk ilmeğimi aldım. İkincisini örüyorum. Arkadakini üzerinden geçiriyorum. 1 2 ve 3 ilmek. Bir saniye. Bakın işte burada yani eksiltmeyi yapmak pardon, ilmeklerinizi kaçırmamanız lazım. İşte benim yaptığım gibi ben kaçırdım şu anda. İlk ilmeği aldık, ikincisini ördük ve ne yapıyorduk, üzerinden geçiriyorduk. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi ikincisini örüyorum, üzerinden geçiriyorum. 2 ve 3. Evet, şükür ki ilmeklerimi kaçmadan ucundan yakaladım. Evet, şimdi yine örerek örgümün sonuna kadar ilerliyorum. Döndüğümde bu sefer 2 ilmek eksiltiyorum arkadaşlar. Sonrasında sıra sonuna kadar yine örüyorum. Yine bu arka tarafa geçtiğimizde 2 ilmek daha eksiltip sıramı tamamlıyorum. Daha sonraki ön sıraya geldiğimizde de bütün ilmeklerimi keserek yakamızı bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar ben bu yakamı bitireyim. Daha sonra yan dikişlerim var. Yan dikişlerimi yapacağım. Pomponumla bağcığımı da dikip geliyorum. Yani yeleğimi bitireyim, geleceğim. Dediğim gibi şimdi sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda ön sıraya geçerken 2 ilmek eksiltiyorum bu sefer. Yine sıra sonuna kadar örüyorum. Arka sıraya geçtiğimde 2 ilmek de bu taraftan eksiltip sıra sonuna kadar örüyorum ve ön sırada dediğim gibi bütün ilmeklerimi kapatacağım. Şimdi ben yeleğimi tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, yeleğimizi bitirdik. Ben bağlarını yaptım. Pomponlarını daha önce hazırlamıştım. Yan dikişlerini de yaptım. Ve yeleğimiz bakın bu şekilde hazır.
Evet, çok şirin, çok güzel bir model oldu arkadaşlar ve çok basit. Sadece haroşa örgülerden oluşuyor. Parça parça örüyoruz biliyorsunuz. Çok basit. Herkesin çok rahat bir şekilde yapabileceği bir yelek. Şimdi şöyle kabataslak ben size bir ölçüsünü vereyim. Enimizin boyu 28 santim olmuş. Şu ortadan ölçeceğim ben arkadaşlar. Ortadaki yakayla beraber boyumuz da 32,5 santim olmuş. Yeleğimiz 1,5 yaşa, hatta 2 yaşa kadar bile uyumlu ölçülerde oldu arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.